Çoğumuzun çok geç duyduğu ya da belki de hiç duymadığı bu isim 20. yüzyılın en büyük matematikçilerinden biridir. Ve bilgisayar bilimlerinin yapay zekanın babası olarak sayılır. Bu kişi öyle bir kişidir ki 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirecek bir buluş yapmıştır. Bunun sonucunda ise savaş 2 yıl erkenden bitmiş ve bu sayede de milyonlarca insanın hayatını kurtarmıştır. Kısa hayatına birçok başarı sığdıran, matematik ve kriptoloji alanına büyük katkısı olan ve bilgisayar biliminin temelini atan ünlü bilim adamı Alan Turing'in hayatını, çalışmalarını, bilim dünyasına katkılarını gelin daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Ama öncesinde video hoşunuza giderse beğenerek ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Annesi Sarah, Hindistan'ın Orissa şehrinin Chaptur kasabasında hamile kalmıştır. Babası Julius Turing, Britanya Hindistan Koloni İdaresi'nde Hindistan devlet memuruydu. Julius ve annesi Sarah, Alan'ı İngiltere'de dünyaya getirmek istediler. Ve bu yüzden Londra'ya geldikten sonra Alan Turing 23 Haziran 1912'de hayata gözlerini açmıştır. John adlı bir de abisi vardı. Turing, yaşamının erken dönemlerinde deha belirtileri gösterdi ve bunları sürekli olarak sergilemeye devam etti. Ailesi onu 6 yaşındayken bir gündüz okulu olan Michaelis'a kaydettirdi. Diğer eğitmenleri ve sonra da okulun baş öğretmeni çabucak onun zekasının farkına varmıştır. 1926'da yani 14 yaşındayken Dorset'te çok pahalı bir özel okul olan Sherborne Okulu'na girdi. Okul sömestrinin birinci günü İngiltere'deki genel greve denk geldi. Ancak Turing okuluna o kadar hevesliydi ki trenlerin ülkede işlemediği o gün okula 60 kilometreden fazla süren yolu tek başına sadece bir bisikletle gitmiştir. Aslında Turing kekeme biri olduğundan son derece içine kapanık ve çekingen bir kişiydi. Ancak problem çözmeye bayılırdı. Bu yüzden Turing sevdiği çalışmalarda göze çarpan yeteneğini göstermeye devam ediyordu. Derslerinde daha türev ve entegrasyon konularını öğrenmeden bile ileri derecede matematik konularındaki problemleri çözümlemeye başlamıştı. 1928'de 16 yaşına geldiğinde ise Albert Einstein'ın çalışmasıyla karşılaştı ve onda da bu üstün performansını bir kere daha göstermiştir. Nasıl yani diyecek olursanız, bunların açıklamasını yapan ders kitabı metinlerini okumadan ve kullanmadan Einstein'ın Newton hareket yasasını kendi kendine çalışarak ortaya çıkardı. Turing, okulda kendinden yaşça biraz daha büyük akademik öğrenci olan Christopher Morcom'la yakın arkadaşlık ve aşk ilişkisi kurdu. Morcom, çocukken verimli inek sütü içmesi sebebiyle kaptığı tüberküloz hastalığı nedeniyle Sherborne'daki son sömestrinin bitmesinden sadece birkaç hafta sonra öldü. Bunun sonucunda Turing'in dini inancı yıkıldı ve ateist oldu. İnsan beyninin çalışması da dahil tüm dünya fenomenlerinin materyalistik olduğu inancını benimsedi. Turing'in matematik alanındaki ilgisi ve bilgisi üniversitede Cambridge King's College'ine gitmesine sebep olmuştur. Alan Turing 1931'de öğrenci olarak girdiği Cambridge King's College'inde merkezi limit teoremi üzerine bir tez hazırlamıştır. Bu teorem sayesinde 1935'te King's College'a akademik üye seçildi. İlerleyen yıllarda Princeton Üniversitesi'nde de çalışan ve buradan felsefe doktoru unvanı alan Turing, Cambridge'e dönerek matematik ve kriptoloji alanında çalışmalarına devam etmiştir. 28 Mayıs 1936'da sunduğu hesaplanabilir sayılar, yani karar verme probleminin bir uygulaması adlı çok önemli bir makalesinde şimdilerde Turing makineleri diye andığımız daha basit ve formel usullere dayanan ispatı ortaya attı. Eğer bir algoritma ile temsil edilmesi mümkünse, düşünülmesi mümkün olan her türlü matematiksel problemin böyle bir çeşit makine kullanılarak çözülebileceğini de ispat etmiş oldu. Videomuzun asıl önemli kısmına gelecek olursak ve Alan Turing'in insanların hayatlarını kurtardığı bölüme gelecek olursak da Enigma adlı bir makineyi hızlı kırmaya yardımcı olacak elektromekanik bir makine tasarlamış olmuştur. Peki nedir bu Enigma? İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın gizli mesajların şifrelenmesi ve yeniden çözülmesi için kullanılan cihaza Enigma denmektedir. Yani bunun için bir şifreleme makinesi de diyebiliriz. Özellikle o dönemin istihbarat savaşları oldukça önemli noktaya gelmişken Enigma en güçlü silahlardan biriydi. Çünkü her gün yeniden yenilenen, 159 trilyon farklı olasılık barındıran ve bu yüzden çözülmesi imkansız görülen bir makineydi. Çalışma mantığı ise daktilo klavyesine benzeyen yapısı üzerinden herhangi bir klavye tuşuna basıldığında cihazın bünyesindeki rotorlar dönmeye başlar. Böylece ortaya çıkan olasılıklar kapsamında düşman üzerinden şifrelerin saklanması açısından kullanılmaktadır. Özellikle rotorun dişli mekanizması algoritma programlanmadan önce çözülürdü.
Elektrik soketleri ise farklı biçimlerde dizilir ve böylece şifrenin çözümü imkansız bir hale gelirdi. Enigma'yı kısaca anlattığımıza göre gelelim Alan Turing'in bu imkansız denilen olayı nasıl çözdüğüne. İkinci Dünya Savaşı sırasında Enigma'yı çözmek için ayarlanmış şifre çözücüler o zamanın en yetenekli ve en değerli bilim insanı, matematikçi ve mühendislerinden oluşmaktaydı. Ve tabii ki bunların aralarında daha sonra bilgisayar biliminin kurucularından sayılacak olan Alan Turing de yer almaktadır. Yani anlayacağınız üzere 2. Dünya Savaşı sırasında Turing, Bletchley Park'ta Alman şifrelerini kırma girişimlerindeki baş katılımcılarından biriydi. Az önce bahsettiğim ve dediğim üzere Turing, Enigma'yı hızlı kırmaya yardımcı olacak elektromekanik bir makine tasarladı. Bu makineye de bomba adı verildi. Zaten Enigma şifresinin bazı zayıf yanları olmakla birlikte aslında diğer faktörler olan operatör hataları, prosedür açıkları ve nadir olarak ele geçen kod kitapları sayesinde çözümlenebildi. Ancak Alan Turing'i bir nevi ölümüne sürükleyen olaysa eşcinsel olmasıdır. Çünkü o yıllarda homoseksüellik İngiltere'de yasa dışıydı ve tahmin edeceğiniz üzere suç sınıfına girmekteydi. Ancak 1952 yılında Alan Murray adında bir kişiyle birlikte oldu. Daha sonra o kişi Alan Turing'in evini soydu. Polis hırsızı yakaladı ve soruşturma sırasında Alan Murray'in Turing'le homoseksüel olduğu ortaya çıktı. Bu durumu da Alan Turing de itiraf edip gerçekliğini kabul etmiştir. Sonrasında bu büyük bir suç olduğu için Alan Turing'e iki seçenek sunulmuştur. Bu seçeneklerden biri hapis, bir diğeri ise kimyasal hadım etme yöntemiydi. Alan Turing ise hiç düşünmeden ve hapisten kaçmak için bir yıl içinde kendini hadım edecek östrojen hormonu iğnelerini kabul etti. Ancak suçlu olduğundan devletin gizli işleri için güvenilirlik izni kaldırıldı. Ve o zamanlar çok gizli olan kriptografi konular üzerine devam eden danışmanlığı da sona erdi. Bu durumdan sonra 8 Haziran 1954 yılında temizlikçisi tarafından Manchester'daki evinde ölü bulundu. Ölümü ise bir gün evvel yani 7 Haziran 1954'te yatağının kenarına bıraktığı yarı yenmiş, siyanürlenmiş olan zehirli elmayı yediği için öldüğü düşünülüyor. Halka intihar ettiği açıklansa da devletin çok gizli birimlerinde çalıştığı için İngiliz istihbarat servisi tarafından öldürüldüğü ve intihar süsü verilmiş olabileceği iddiaları da konuşulmaktadır. Hatta Apple'ın logosu olan ısırılmış elmanın Alan Turing'in ölmeden önce yediği siyanürlü elmayı temsil ettiği iddia edilmektedir. Ancak hatırlatmak isterim ki bu sadece bir iddiadır. Videomuzu özetlemek ve Alan Turing'i kısaca anlatmak gerekirse, Alan Turing İngiliz matematikçi, bilgisayar bilimcisi ve bir kriptologtur. Bilgisayar biliminin kurucusu sayılır. Geliştirmiş olduğu Turing testiyle makinelerin ve bilgisayarların düşünme yetisine sahip olup olmayacakları konusunda bir kriter öne sürmüştür. Ve geliştirdiği bir makine sayesinde 2. Dünya Savaşı'nın erkenden bitmesini sağlamış ve bu olay neticesinde tahminen 14 milyon insanın hayatını kurtaran bir kişi olmuştur. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenerek ve abone olarak kanalımıza destek olursanız çok sevinirim. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.